Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımızın algoritması açısından beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde lütfen şöyle arkanıza bir yaslanın. Güzel bir müjdeye gidiyoruz. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya artık bir an önce insin kalsın diye dua ettiğimiz Bayraktar TB3'te bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Bayraktar TB3'ümüz Tekirdağ Çorlu'daki performans ve sistem tanımlama testlerini tamamlayıp devamında bugün Keşan'a gitti. Keşan'a gitmesine Bayraktar Akıncı eşliğinde Bayraktar TB3'ümüz ama tabi sosyal medya hesabından bir video paylaştı Selçuk Bayraktar bu anlara ilişkin. Paylaşmış olduğu videoda Bayraktar TB3'ün neden Keşan'a gittiğini artık az buçuk anlamış olduk. Video bu karşımıza gelsin. Hangi detaydan bahsediyorum? Bayraktar TB3 bundan sonraki süreçte Keşan'da hangi çalışmalara katılacak? Hep birlikte öğrenelim. Bu görmüş olduğunuz videoyu Sayın Selçuk Bayraktar bugün öğle saatlerinde sistem tanımlama ve performans testlerini tamamlayan Bayraktar TB3'ü Akıncı'nın kolunda Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezimizden Keşan'a uğurladık diye paylaşmıştı. Bayraktar TB3'ümüzün tam böyle Keşan'a indiği esnada arka tarafta bulunan bir detay dikkatimi çekti. Videoyu durdurduğumda ise görsele iyice yakınlaşacak olduğumuzda bu nedir kıymetli dostlar? Evet, tahminleriniz doğru, bir rampaydı. TCG Anadolu'dan kolayca kalkış yapabilmesi için Bayraktar TB3'ün kalkışında bir rampa sistemi düşünülmekteydi zaten. Bundan sonraki süreçte Keşan'da Bayraktar TB3 arka planda görmüş olduğunuz rampada test faaliyetlerini gerçekleştirecek. Artık görünen köyde kılavuz istemiyor. Arkadaki rampa yoksa neden konulsun? Benim görüşlerim bu şekildeydi. Hatırlayacağınız üzere kıymetli dostlar, biz konu belli ekranlarında zaten Bayraktar TB3'ün normal havaalanı pistinden iniş kalkış mesafelerini hesaplamıştık. Zaten her halükarda hiçbir şekilde rampa olmadan bile yaklaşık 232 metre uzunluğunda olan TCG Anadolu'nun güvertesinden Bayraktar TB3 rahatça iniş kalkış gerçekleştirebiliyordu. Tabii ki de rüzgar koşulları, işte deniz koşulları göz önünde bulundurulmadan. Bunu zaten biz hesaplamıştık sizlerle birlikte. Göreceğiniz üzere rampa sistemi bundan sonraki süreçte Bayraktar TB3'te aktif olarak kullanılacak. Rampanın gelmesiyle birlikte artık kalkış süresi, kalkış uzunluğu da epey bir kısalacak. Kalkış işi rampayla çözüldükten sonra kısacası Bayraktar TB3'ü durdurmak ya kanca sistemi veyahut da paraşüt sistemiyle Allah'ın izniyle halledilmiş olacak. Ne diyelim, şükürler olsun. Emeğe geçen herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Mühendis, teknik personel, çaycısına kadar çok teşekkür ediyorum hepsine. Akabinde kıymetli dostlar, bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde ne yazık ki sinirimizi, stresimizi gerçekten de alt üst edecek bir habere gidiyoruz. Kıymetli dostlar, şimdi ben bundan yaklaşık 2 gün önce Bayraktar Akıncı'nın İran Cumhurbaşkanı'nın enkazını bulmasında sergilemiş olduğu performansı sizlere gururla anlatmıştım. Hatta ben o videonun başlığına işte "Başkanınız mı kayıp? Merak etmeyin, alo Akıncı var. Siz bize alo deyin, biz arayalım" diye bir başlık atmıştım. Hatta bizleri bazı takip eden takipçilerimiz işte "Ya Kaan, böyle başlık atma, adamlar işte Cumhurbaşkanlarını kaybetmiş, bize yakışmaz" demişti. Kıymetli dostlar, şimdi bu anlattığım haberden sonra siz bence bu soruyu tekrar düşünün. Yakışmış mı, yakışmamış mı başlık? Habere gelelim. Bugün İran Genelkurmay Başkanlığı sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. Yapmış oldukları açıklamada tabi basın mensupları İran Genelkurmayı'na Türk Akıncı insan hava araçlarının vefat eden Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in enkazına ulaşmada bir etkisi oldu mu sorusu yöneltilmişti basın mensupları tarafından. İranlı makamlar ne dese beğenirsiniz kıymetli dostlar. Detaylar şu an sizlerle. İran'ın resmi devlet ajansı Tasnim'in haberine göre İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Akıncı insan hava aracı için açıklama geldi. İletişim Bürosu'ndan helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamadan enkaz noktasının belirlenmesine ilişkin tam bilgi verildi. Bu bağlamda yapılan açıklamada kazanın tam noktası karadan bölgeyi arayan güçler ve İran Silahlı Kuvvetleri insan hava araçları tarafından tespit edildi ifadeleri kullanıldı. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Bürosu'nun açıklamasına göre İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopterinin düşmesi olayla ilgili olarak çok kötü hava koşulları, coğrafi ve dağlık bölgelerin sarplığı ve İran'ın SAR radarlarıyla donatılmış ileri seviye insansız hava araçlarının Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki görevlerini yerine getirmek için uzak olmasını dikkate alarak kurtarma ekipleri karadan arama operasyonlarını başlatmak zorunda kaldı denildi. Açıklamalarının devamında Türkiye'nin bölgeye gece görüşlü ve termal kameralarla donatılmış insansız hava aracı göndermesine rağmen bu hava aracının bulut altı noktaların tanımlanması ve kontrol edilmesi gibi ekipmanlarına sahip olmadığından helikopter düşüş yerini tam bir şekilde bildiremediği ve sonunda Türkiye'ye geri döndüğünü söyledi. Allah için şimdi anladınız mı kıymetli dostlar? Ben bu İranlılara niye bu kadar... Evet biliyorum atmış olduğum başlık gerçekten de sert bir başlıktı ama Allah için hak etmemişler mi ya? Yani sırf Anadolu Ajansı ve Baykar kurumsal iletişim ekibi başına geleceklerini adamlar resmen biliyormuş ya. Utanmazlar neymiş? Türklerin insan hava aracı teknolojisinde bulut altı görüntüleme sistemi yeterli olmadığından dolayı Türklerin insan hava aracı geri döndü Türkiye'ye. Ulan 3-5 milyon kişi bunu canlı anda izledi. Canlı canlı kendi gözüyle gördü. Sen İran Genelkurmay Başkanı olarak nasıl böyle bir açıklama yapıyorsun? Veyahut da bir de mevzuya şu taraftan bakın. Biz Anadolu Ajansı sayesinde bu görüntüleri dünyaya servis etmeseydik sizce İranlılar böyle bir açıklama mı yapardı? Allah bilir bunlar şey bile derdi. Türk İnsansız Hava Aracı işte geldi, düştü. Onu da işte şu an biz arıyoruz diye bir açıklama yaparlardı. Ayrıca size bir dipnot daha paylaşayım. Kıymetli dostlar, İranlılar İran Cumhurbaşkanı Raisi yaklaşık işte 7-8 saat kendileri aradılar. Daha sonrasında ilk yardım olarak çaldıkları kapı kim biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu açıklama bugün geldi resmi olarak. ABD'liler de İranlılara demişler ki lojistik olarak şu an oraya arama kurtarma faaliyetine gelmemiz mümkün değil. Bundan dolayı gelemeyiz demişler. Daha sonrasında Türkiye'nin kapısını çalmışlar. Sözde hani İran diyorsunuz ya, lütfen bu İran'ı hafife almayın. Yani bir insan kendi sözde yani Müslüman dostuz, kardeşiz değil mi İran'a göre? Ya helikopter düşmüş. Bölgede zaten kimin etkin olduğu teknolojik olarak İHA sistemlerinde veya gözetleme sistemlerinde kimin etkin olduğu zaten tartışılmaz gerçek. Adam gidiyor Türkiye'den ilk yardım istemek varken ilk Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısını çalıyor. Daha bitti mi? Bugün sabah saatlerinde İran medyası sözde hani dedim ya İran insansız hava araçları enkazı bulmuş diyorlar ya İranlılar. O görüntüleri paylaştı. İsterseniz o görüntüler bir karşımıza gelsin ama lütfen gülmeyin. Ben çünkü gülmemek için kendimi zor tuttum. Detaylar şu an sizlerle. Lütfen bu diyeceklerimi iyi dinleyin çünkü karşınızda üstün İran teknolojisi. İranlı haber ajansları bugün sabah saatlerinden itibaren işte enkazı bizim insansız hava araçlarımız buldu. Türklerin Akıncısı bulmadı diye bu görüntüleri paylaşmaktalardı. Evet yanlış görmüyorsunuz. Bildiğimiz anam babam bu hafta sonunda BİM'e bir tanesi geliyor. Herkesin elinde bulunan dronlarla çekmiş oldukları görüntüleri bu şekilde servis ettiler ve enkazı bizim insansız hava araçlarımız buldu diye İran kamuoyuyla paylaştılar. Yok ya, yemin ediyorum böyle bir şey yok. Artık gerizekalılar o kadar saçmalamaya başladı ki. Kıymetli dostlar, o gece canlı olarak hepimiz izledik. Reisinin enkazı saat kaç gibi bulundu? Yaklaşık 2-3'tü değil mi gece? Ben öyle hatırlıyorum gece saatlerinde. Biraz önce sizlerin izlediği görüntülerde hava gece mi? Bildiğimiz sabah olmuş. Yani biz gece insansız hava aracımız enkazı tanımlıyor. Isı var işte bu bölgede. Gelin şurayı arayın diyor. Sonra dönüp geliyor memleketimize. Bunlar daha sabah saatlerinde insansız hava aracıyla o görüntüyü alıyorlar. Akıncı'nın bulmuş olduğu görüntüyü. Daha sonrasında enkazı bunlar buluyor. Ben hiçbir şey demiyorum. Tabii enkazı bunlar buldu. İranlılar da eğer bunlara inanıp da yani çok zor bir şey değil. Ben şunu da diyeyim. 2,5-3 milyon Anadolu Ajansı'nın yayını canlı izlendi ya. Türkiye'den maksimum 500 bin kişi takip etmiştir. Hadi 1 milyon. Zaten çoğu yurt dışından. Yurt dışı basına baktığımızda hadi ben Batılıları bir kenara koyuyorum. Diğer Asya Pasifik ülkeleri bile zaten Türkiye'nin Akıncısıyla enkazın bulunduğunu kabul etmekteydi. Biz kısacası yapacağımız reklamı yaptık. Son olarak da Peskov'un bir açıklaması olmuştu. Onu da unutmadan size aktarayım. Peskov dün dedi ki işte sürece ilişkin konuşuyordu, reisinin ölümüne, vefatına ilişkin. Peskov'a denildi ki işte Rusya Federasyonu'nun İran'a göndermiş olduğu yardımlar ne oldu? İşte yetişebildi mi? Rus uçaklar aramaya katıldı mı derken Peskov ne dedi? Biz tam havaalanına indiğimizde işte Tebriz'e indiğimizde İran dostlarımıza yardım etmek için bize işte bir haber geldi. Tamam sizin gelmenize gerek yok. Biz enkazı bulduk deyince bizim Rus uçakları piste hemen pas geçti
açıklamasını yapmıştı. Olaya şu pencereden bir yaklaşalım. Düşünsenize Dimitri Peskov veyahut da Kremlin'e o gece "Ya hacı, Türklerin Akıncı insan savarıcı enkazı buldu, sizin gelmenize gerek kalmadı" deyince yemin ediyorum Krem'deki yetkililer "Ulan burada da mı lan karşımıza çıktı" diye yemin ediyorum adamlar Baykar'dan çekti yani. Bu muhabbeti bir düşündüm de gerçekten de kepaze bir hal almışlardır. Adamlar nereye gitse karşılarına Baykar çıkıyor. Akıncı'nın reisinin enkazını bulmasına en çok sinirlenen ülkelerden bir tanesi de kesinlikle ama kesinlikle Rusya'dır diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Evet kıymetli dostlar, bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Dışişleri Bakanlığımızın Filistin'in tanınmasına yönelik yapmış olduğu açıklamaya gideceğim. Dışişleri Bakanlığımız dedi ki İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacaklarının açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz diye bir bildiri yayınlamıştı. Dışişleri Bakanlığımız hep birlikte bir ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Türkiye ilişkin yapmış olduğu açıklamaya gidiyoruz. Janet Yellen dedi ki Rusya'ya uyguladığımız yaptırımlar en çok Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye tarafından deliniyor. Rusya'nın yaptırımlarından kaçma girişimlerine daha fazla dikkat gösterme çağrısı yapıyorum. Küresel yaptırımlara uyum politikanız, yurt dışındaki şubeleriniz ve iştirakleriniz tarafından sıkı şekilde uygulandığından emin olmanızı talep ediyorum diye ABD'li şirketlere seslenmekteydi. Tabi Rusya'dan sabah akşam petrol alıp satan, Avrupa Birliği'nin petrol taşeronluğunu yapan Yunanistan'a tek kelime etmiyorlar. Almanya Başbakanı Scholz Putin'i kızdırmamalıyız dedi. Yanlış duymadınız. Almanya Başbakanı Scholz Batı Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturma planını eleştirdi. Rusya'yı kızdırmayalım dedi. Son olarak da bu tür planlar savaş çığırtkanlıklarının tehlikeli konuşmalarıdır. Bu Almanya'yı bir savaş partisine sokabilir. Putin'in öngörülmeyen tepkilerine yol açabilir diye Scholz açıklamalarını sonlandırmıştı. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında ise kıymetli dostlar önemli bir müjdeye gideceğiz. Yaklaşık birkaç ay içerisinde ülkemiz kendi imkanlarıyla Ay'a bir roket atacak desem ne derdiniz? Yavaş salla Kaan derdiniz değil mi? Bunu ben demiyorum. Türkiye'nin ilk uzaya çıkan astronotu Alper Gezer diyor. Alper Gezer dedi ki sadece birkaç ay içerisinde kendi ülkemizin imkanlarıyla üretilmiş bir roket ve bu roketi uzaya taşıyan itki sistemiyle ileride Ay'a erişmeyi planlıyoruz. Söylediklerim kulağa ütopik gelebilir fakat halihazırda bu sürecin hazırlık aşamasının çoğu bitmiş durumda diye Alper Gezer önemli açıklamalarını sonlandırdı. Bu açıklamalara pek şaşırmayın. Çünkü bileceğiniz üzere artık Allah'ın izniyle İHA, SİHA defterini dürüyoruz. O işleri hallediyoruz en güzeliyle, en kalitelisi, en üst seviye teknoloji olanıyla. Daha sonrasında bileceğiniz üzere Selçuk Bayraktar kendisi bizzat demişti. İnsan hava araçlarından sonra neler olacak diye sorulduğunda kendisine bizim bundan sonraki hedefimiz uzay demişti. Fergani projesi aslında bu açıklamaların en önemli kanıtıydı, deliliydi. Bundan sonraki süreçte inşallah uzay çalışmalarına daha da bir yoğunlaşacağız. İHA, SİHA, Milli Muharip Uçak Kaan'dan sonra emin olun ki hava savunma sistemlerini de hallettikten sonra tabii ki tam anlamıyla bizim tek derdimiz uzay olacak. Ben hatta şuna da inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda savaşlar ilk olarak uzaydan başlayacak. Uyduları düşürmeye çalışacaklar. Zaten Rusya'nın bu konuda çok önemli çalışmaları var. ABD ile Rusya gerçekten şu an bir it dalaşı içerisinde uzayda. Allah'ın izniyle uzaydaki savaşta biz de yerimizi alacağız diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.